Ramazan ayı, orucun dereceleri, açlığın manası, Kadir Gecesi ve daha fazlası bu kitapta. Ruhu Allah'a yükselten oruç. Cemal Nur Sargut sizin için derledi. Hocam merhabalar. Merhaba canım. Bu Ramazan'da yine çok şükür birlikteyiz. Çok şükür. Yine bir Ramazan-ı Şerif'e eriştik. Bu Ramazan boyunca Nefes Yayınevi'nin okurlarının, sizin okurlarınızın bize ilettiği soruları cevaplandırmaya çalışacağız. İnşallah. Ama ondan önce bize Ramazan-ı Şerif hakkında, bu ayı nasıl idrak etmemiz gerektiği hakkında bazı bilgiler verirseniz çok memnun oluruz. Ramazan ayı Allah'ın her şeyi eşit ve bir yaratmasına rağmen bazı şeyleri üstün kıldığının delili olan bir aydır. Mesela Hz. Peygamber, bütün peygamberler eşittir ayet-i kerimesine rağmen diğer peygamberlerden gerek ümmet açısından gerek gönderdiği bilgi ve ahlaki neticelenme açısından bütün peygamberlerden üstündür. Cuma gününün diğer günlere üstün olduğunu biliyoruz. Çünkü Cuma kamil insanı anlatır ve mükemmelliği temsil eder. Tamamlanışı temsil eder. Ramazan ayı da bütün aylardan daha üstün, daha ulvi bir aydır. Bunun sebebi Allah'ın dünyaya yaratılışta en sevdiği hakikat olan nefis mücadelesinin zirveye vardığı ay oluşudur. Recep, Şaban, Ramazan'la başlayan mübarek 3 aylar Allah'ın ayı, peygamberin ayı ve kulun ayı diye 3'e ayrılır. Hı. Recep ayı sanki böyle insanların Ramazan'a hazırlanışta ön ayıdır. Dolayısıyla Allah'ın tecelli ettiği ve insanın tüylerinin diken diken olup ibadete hazırlandığı, Allah ile beraber olma zevkini idrak ettiği aydır. Şaban ayı peygamber vasıtasıyla Recep ayında hissettiklerini tefekkür ettiği aydır. Fakat Ramazan ayı Recep ve Şaban'ın getirdiği bütün hakikatlerin yaşandığı aydır. Dolayısıyla ilim elde ediyoruz, ilmi tefekkür ediyoruz ve o ilmi yaşıyoruz. İşte bu yaşadığımız ay en önemli ay olan Ramazan ayıdır. Kul nefsini tekamül ettirir, nefsin arzu ve isteklerinden soyunur. Dolayısıyla Allah'ın hiç olmazsa bir gün boyunca Samet ismini giyinmeye çalışır. Allah'ın Samet isminde ihtiyaçsızlık vardır. Allah'ın hiçbir şeye ihtiyaç yoktur ve ganidir. Kul da bir gün boyunca yemeden, içmeden, kesilerek kendi hakikatine, kendindeki güzellikleri görmeye ulaşır. Zira yemek insanı Allah'tan uzaklaştıran şeylerin başında gelir. Ama burada yemekten maksat sadece yemek yemek değil, aynı zamanda mideye her istediğini vermek gibi nefsin de her istediğini vermek, nefsi tok tutmak demektir. Evet. Dolayısıyla açlığı tercih eder bu ay boyunca insan her yönden. Hz. Mevlana'nın Mesnevi'nin 1. cildinin sonunda yemek yedik artık manevi manamız gitti. Şimdi bekleyelim deyip diğer 2. cildi için uzun bir süre beklemesi, birkaç sene, anlaşılıyor ki yemek insanı, maddi beslenme insanı Allah'tan alakoyar. Mevlana İnsan vücudunu ahırdaki eşeğe manasını da o eşeğin üzerindeki insana benzetir. Eşek kısmını doyurursak insan kısmını taşımaktan vazgeçeceğini söyler. İşte mesele aşırı olan her şeyden uzak durmaktır. Şeriata göre Ramazan'daki oruç, bir oruçun kelime anlamı bir anlamda da oruçla bağlantılı olduğundan insanın yükselmesi demektir. Ramazan'daki oruç şeriata göre belli saatler aralığında yemek, içmek, cinsel münasebet gibi nefsimizin haz duyduğu şeylerden uzak durmaktır. Evet. İftar saati geldiğinde de tekrar nefsimizin arzu ve isteklerini belli ölçüde geri dönebilmektir. Orucun ana gayesi alışkanlıkları yok etmektir. Çünkü Nesefi Hazretleri akıllı insanın cehennemi alışkanlıklarıdır diyor.
Orucun bir büyük manası Allah'ın manasına yaklaşmak, temizlenmek, arınmak demektir. Fakat orucun tarikattaki hakikati sadece yemek içmekten değil, nefsin her türlü haz ve isteğinden, nefsi azdıracak her türlü fiilden uzak durmaktır. Kinler, nefretler, gıybetler, dedikodular manevi orucu bozanlardır. Nasıl ki maddi orucu yeme içme bozuyorsa, manevi orucu da kötü huylar ve peygamberin ahlakına uymayan ahlak bozar. Bu durumda bakarsak orucun hakikatinde nefisle mücadele vardır. Şimdi bir şöyle bakalım, bir hadisi şerife kulak verelim. Diyor ki hadisi şerif, gecenin son 1/3'ünde Allahu Azimüşşan kalplere iner ve buradayım kulum, ne istiyorsunuz der. Ve bütün isteklerimize cevap verir diyor. Bütün bu noktadan bakarsak son gece aslında bir yerde dünya demektir. Dünya ve sıkıntı demektir. 3 aylar sıkıntılı aylar, yani kendi kendisini tanımaya çalışıp kendi çirkinliklerinin farkına vardığı aylardır. Bunun son 1/3 Ramazan ayıdır. Demek ki Allah'ın bizle en çok beraber olduğu ay Ramazan ayıdır. Ramazan ayının en zor zamanı son 1/3'idir. İşte o en zor zamanında, yani nefisle mücadelenin zirvede olduğu zamanda Allah kendi hakikatini kalplere indirir ve Kur'an-ı Kerim iner. Böyle oldu. Bu durumda bakarsak Kur'an-ı Kerim, yani Allah'ın ilminin dünyaya inişi sebebiyle bu ay gene de en kıymetli aydır. Başka bir anlamda bu ayın hakikatinde sadece vücudun değil, bütün organların tek tek oruç tutuşu da vardır. Mesela gözün orucu, gözü haramdan uzak tutmaktır. Kulağın orucu dedikodu dinlemekten, ayağın orucu Allah'ın istemediği yerlere gitmekten, elin orucu harama el uzatmaktan uzak durmaktır. Dilin orucu kötü söz söylemekten, Allah'tan uzaklaştırıcı her türlü sözden insanın dilini korumasıdır. Kalbin orucu, kalbin içine Allah sevgisinden başka bir sevgi sokmamaktır. Sırrın orucu, Allah'a ait hakikati o kadar ön plana çıkarmak ki Allah'tan gayrı hiçbir şeyin olmadığını idrak etmek demektir. Aklın orucu, aklın edep sınırları dahilinde kendi haddini bilmesidir. Dolayısıyla insanın her organının orucu vardır. Bunlar olmadığı sürece oruç layıkıyla tutulmuş sayılmaz. Bir kutsi hadis var hocam. Belki bir şeyler eklemek istersiniz yorumunda. Ey Ademoğlu, ben şeref ve yüksekliği itaat etmeye verdim. İnsanlar onu sultanların kapısında arıyorlar. Nasıl bulacaklar? İlmi açlıkta takdir ettim. İnsanlar onu çok yemekte arıyorlar. Nasıl bulsunlar? Gönül parlaklığını gece uykusuzluğunda bulundurdum. İnsanlar onu derin uykularda arıyorlar. Nasıl bulurlar? Ey Ademoğlu, ilim ve ameli tok karınla, gönül parlaklığını derin uykuyla, hikmet ve inceliği çok konuşmayla, ülfet ve dostluğu insanlarla iç içe bulunmakla ve nihayet benim sevgimi dünya sevgisiyle dolmuş olarak nasıl isteyebilirsin? Öyleyse ilim ve ameli açlıkta, gönül parlaklığını gece uykusuzluğunda, hikmet ve inceliği sessizlikte, dostluğumu ve bana kavuşmayı uzlette, sevgimi ve hoşnutluğumu da dünyayı terk etmekte ara. Ey Ademoğlu, oruç banadır ve onun karşılığını ben veririm, diyor kutsi hadiste Cenab-ı Allah. Demek ki bu dünyaya gelmemizin sebebi tekamül etmektir. Tekamül etmekten maksat kendimizdeki Allah'a ait hakikati ortaya çıkartmaktır. Demin de bahsetmiş olduğum gibi, eğer maddi beslenmeyi, ölü olan şeylerle beslenmeye devam edersek bizim diri olan kısmımız aşikar olamayacaktır. Onun için diri gıdayı ölü gıdaya tercih etmek lazım. Ölü gıda nedir? Yemektir. Seni dünyaya çeken her türlü yiyecektir. Zira canın bir şey istese, en istediğin şeyleri önüne getirseler, 10 dakika sonra doyduktan sonra onların hiçbirini gözün görmez olur. Diri gıda nedir? Kalbi, gönlü. Kalp değil tabii, kalp bir et parçası. Allah'ın nuruyla aydınlanmış olan kalbi. Yani gönlü aydınlatan.
ve gönül aydınlığını zekaya hakim kılan bilgilerdir ki işte bu bilgiler diri bilgilerdir. Çünkü şimdi bunları konuşuyoruz seninle mesela. Buradan çıksak başka bir yere gitsek yine aynı konuları zevkle konuşuruz. Hiçbir zaman doymayız. İnsanın doymadığı yegane şey Allah aşkı ve Allah sevgidir. Dolayısıyla diriyi ölüye tercih etmek lazım. Çünkü dünyada diri vakit geçirmek aslında önemlidir. Ölü vakit geçirdiğin zaman zaten ölüsün demektir. Onun için ayet-i kerimede Mülk suresinde Allah ben sizi önce diriltirim, önce öldürürüm, sonra diriltirim buyuruyor. Evet. Demek ki bu dünyaya gelmekle ölüyoruz. Maksadımız diri olmak, idrak etmek. Dirilik idraktır. O halde idraki besleyen her şey diri gıdadır. İşte ömrümüzü idraki besleyen şeylerle harcamak lazım. Nefsi besleyen şeylere değil. Aksi takdirde nefsimize zulmetmiş oluruz. Hazreti Adem'in söylediği gibi. Nefse zulmün sebebi şudur. Zulüm kelimesi yani zalimlik bir şeyi yerli yerine koymamak demektir. Nefsin görevi tekamüldür. Eğer nefse her istediğini verirsek onu tekamülden alakoyarız. Bu şekilde de nefse zulmederiz. Ölü gıda nefse her istediğini vermek demektir. Maalesef mesela sadece nefsin istedikleriyle yani sırf yemek yemekle yetinsek o bile bir şereftir de benim istediğim yemek olmadı diye kıyametleri kopartan çocuklarımız var. Ve özür dileyen pozda annelerin onların istediği yemekleri pişirmek üzere kalktıklarını görüyoruz. İşte bu hem kendi nefsine zulmetmek hem de çocuğunun nefsine zulmetmektir. Çocuğu mutlu olmaya, huzurlu olmaya, halinden memnun olmaya alıştırmak lazım. Mesela zekatı da herhalde bir bakacağız ve görmeye çalışacağız. Çok sevdiğim İbn Arabi Hazretleri'nin bir yorumu var. Diyor ki aklın zekatı hadiselerin içindeki güzellikleri görmektir. Şimdi şurada otururken burada güzel şeyleri görmez de sıkıntılı şeyleri görmeye başlar. Yahut bir olayı sıkıntı yönünden anlatır da güzellikleriyle anlatmazsa aklın zekatını vermiyoruz demektir. Bu durumda da aklın adına zeka denir diyor. Demek ki zeka bir kul için ne kadar zararlı ama akıl bir kul için, gerçek akıl ne kadar lüzumludur. Öyleyse zeki olup da akıllı olamamak tasavvuflarca ahmaklık olarak değerlendirilir. Bu her türlü ilmi, bilgiyi bilmek fakat olayları değerlendirmekte onları kullanmadığın için her şeyi negatife çevirmek. İşte zekanın özelliği budur.